6 Şubat depremlerinin ardından etkilenen 11 ilde sandık sonuçları açıklandı. Cumhur İttifakı burada önemli bir oy oranına sahip oldu. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcılarından bazıları depremzedeler üzerinden küfür ve hakarete ulaşan yorumlar yapmaya başladılar. Onların ne söylediği çok önemli değil. Fakat burada depremzedelerin ne söyleyeceği bizim için çok değerli. O yüzden biz bu sorunun cevabını alabilmek için şimdi Kahramanmaraş'a doğru yola çıkıyoruz. Kahramanmaraş'a geldik. Havalimanındayız şu an. Merkeze doğru çıkacağız ama hava çok sıcak. Başlıyoruz. Biz depremin ilk 20. saatinde yine tam bu noktadaydık. O günle bugünü kıyaslamak çok doğru veriler bize vermez ama mesela şu arkamızda gördüğümüz yerlerde binalar vardı. O binalar yıkılmıştı. Onların yerine yeni yapıların yapıldığını görüyoruz. Buradaki acıları görmeyenler, o gün burada olmayanlar maddi destek verdi diye belki bu söylemlerde bulundular. Ama buradaki acıyı gerçekten görmüş olanların böyle bir şey söyleyebileceklerine ben ihtimal bile vermiyorum. Buraya geldiğimizde o günkü acıları biz yeniden yaşamış gibi olduk. Çok üzücüydü. Şu gördüğünüz boşluk alanların neredeyse tamamı binaydı. Burada binlerce insan vefat etti. Kalanlarına da gönderilen suyun hesabının sorulması beni gerçekten çok üzdü. Maraş'ın en işlek caddelerinden biriydi burası. Azerbaycan Bulvarı. Burada görmüş olduğunuz alandaki bütün binalar yıkıldı. Burada dükkanların çok değerli olduğu biliniyordu. Ve buraya yeniden bir çarşı kurulmaya karar verilmiş. Üst tarafta konteynerden yapılan bir çarşı var. Buradaysa Sakarya Valiliğinin yapmış olduğu Sakarya Çarşısı var. Burada 30 dükkan var. 30 dükkan daha önce bu bölgede esnaflık yapan kişilere kura yöntemiyle verilecek. Kısa bir süre içerisinde de buranın tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Burada hak sahibisiniz. Evet. Nasıl oldu? Mağazamız vardı işte. 6 Şubat'ta işte bir yıkıma uğradık. Şu anda işsiziz. Dükkanımız da yok. Bize buradan dükkan verileceği söylendi. Onun dışında da çok bir hızlılık göremiyorum yani işin açığı. Şimdi ben buradaki işçiye bir deyimde bulunacaktım. Diyecektim ki abi biz AK Parti'ye oy verdik diye sen bu işi yavaşlatmıyorsun değil mi? Öyle bir algı oldu yani. Ben bugün Diyarbakır'da bir olay olsun ben canla başla giderim. Yani İstanbul'da bir olay olsun. İzmir'de %70 CHP oy almış oraya giderim. Van'da deprem oldu. Van'da YSP %70 oy aldı. Van'ın gidin halini görün. Yani deprem oldu AK Parti yönetiminde. Yani bunlar artık siyasetlik bir şey değil. Van'da YSP %70 oy aldı diye AK Parti oraya yani bina yapmayacak mı? İnsanların mağduriyetini gidermeyecek mi? Durum ona döndü. Şimdi burada 10 tane 11 tane ilden bahsediyoruz. Şu an siyasette bir işimiz yok. AK Parti zaten burada Maraş'ta daha önceki seviyelerde oy almış bir parti. Bir değişim olmadı zaten. İyi valla şükür abi. Depremden sonra bir canlılık başlamış burada. Evet abi. Nasıl oldu? Nasıl devam ediyor hayat? Valla hayat devam ediyor aynı. Sıkıntı yok ama bizi üzdü. Sosyal medyadan Yardım gönderdiğini iddia edenler. İddia edenler bizi üzdü abi. Ne demek istersin ona? Ya yardım amaçlı mı gönderdiler? Gerçek insaniyetliğinden mi gönderdiler bizi buraya yardımları? Oy toplamak için mi gönderdiler buraya? Ne için gönderdiler? Bizi oy için göndericilerse hiç bakmasınlar bize. Biz kendi kendimize yeteriz. Üzdü yani bu duyunca ben 2 günden beri, dünden beri takip edeyim sosyal medyaya. Çok üzdü bizi. Çok geçmiş olsun. Yani sağ olasın abi. İkram ediyorum. Ha yok, ücretini verelim abi. Yok ücreti yok. Yok olmaz öyle abi. Olmaz abi, ücretsiz olsun. Bir de benden olsun abi. Ben akşam acaba onu kaç tane ikram ediyorum. 50 bardak, 10 bardak ikram edeceksin. Hepsini sen kazanırsan olur mu? Ama yok abi sen Yok abi, ikramım olsun. Sağ ol. Eyvallah. Allah razı olsun. Buraya özgü bir içecek olan meyan şerbetini satan bir abi gördük az önce. Bize ikram etti. İkram etmeden önce ben Kahramanmaraş'ta hayatın normale yavaş yavaş döndüğünden bahsettim. O evet dedi ama onun için asıl mesele sosyal medyadaki
hakaret yorumlarıydı. Çok üzüldüğünü belirtti. Söyleyecek bir şey yok. Zaten burada insanlar zor şartlarda yaşıyorlar. Bir de onlara böyle bir şey yaşatmak kimsenin hakkı değil. Lütfen yaptığınız yorumlara biraz daha dikkat edin. Burada insanlarla konuşmaya devam edeceğiz. Gerçekten çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. O arkadaşlar da umarım ne yaptığının farkındadır. Yani diyorlar işte biz 11 deprem bölgesine yardım ettik. Haklarımızı haram ediyoruz. Gelsin abi benim her şeyimi alabilirler. Haklar da varsa ben buradayım zaten. Çadırda kalıyorum. Herhangi haklar da varsa ben kendi cebimden ne yemişsem onu da veririm. Ben kul hakkıyla ahirete göçmek istemem. 3 tane bacım, toplam 9 kişi kaybettim ben. 3 tanesi bacım, 2 tanesi eniştem, 4'ü yeğen. Toplam 9 kişi kaybettik. Yok haram ediyorum, daha fazla gebererlerdi. Kolay değil öyle ciğer acısı. Bir insanın 3 tane bacısını kaybedip ondan sonra yeğenlerini severek kaybettiği kendilerin Allah başına verir ama çok kötü olur. Allah göstermesin. Çok malum ve zor durumlar geçirdik yani biz. Halen de geçiriyoruz. Bak çadırdayız. Hiç durumumuz iyi değil. Ha şükürler olsun ekmek yiyoruz. Buna bir şey demiyoruz. Elhamdülillah. Yaptıkları yardımdan da Allah razı olsun. Kendilerden Allah razı olsun. Çocuklar yani evimi satarım. Depremde yıkıldı tabii de ağır hasarlı. Evimi gene veririm baba. Bende hakkı varsa, yardımı varsa veririm baba gelsin veririm. 3 aydan beri ben çadırdayım. 3,5 ay oldu. Harbiden evimin yerini bile kendine veririm. Bende hakkı varsa veririm kardeşim. Sen benden bir şey duydun muydu şok geçireyim, ben senden duydum muydu şok geçireyim. De işte bak. Ya kolay değil. Birçok duyma, daha dostumuzun vefatını da yeni öğreniyoruz. Ya kolay şey atlatılmadı. Ama yaşamak mecburiyetindesin. Diyor ki Şerefsizlik. küfürlü laflar konuşuyor. Almanya'da yaşıyormuş Şerefsiz. arkadaş. Evet. Dönerci ustasıymış bilmem neydi. Bizim vatandaşın bir tanesi ne dedi? Çıkarttı. Götür göster bana dediler komutu. Göndereyim paranı dedi. Adresini ver. Değil mi? Evet. Ha. Yani nedir bu? Ya sen bana bu parayı ya gönderme. Tamam mı? Ya da bunu o şekilde alma. Bu insanlara küfür yapma. Depremin birinci günde de biz bunu hissetmiştik. Şu anda hissediyoruz. Gittiğimiz her yerde konuştuğumuz her kişi bize bir şey ikram etmeye çalışıyor. Depremin birinci gününde de hissetmiştik. Bugün 110. günü yine hissediyoruz. Teşekkür ederim. Bu misafirperverliğin yanında burada konuştuğumuz her kişi bize şundan bahsediyor. Eğer gerçekten bizi haklarını helal etmiyorlarsa onlar bize lütfen ulaşsınlar. Kahramanmaraş Ulu Camii'nin çevresinde konuştuk biz bunlarla ve ne kadar gönderdilerse vermeye hazır olduklarını söylediler. Takdir sizin diyelim, biz yemek yiyelim. Malatya merkezdeyiz. Dün akşam Kahramanmaraş'tan buraya geldik. Burada konakladık. Şimdi depremzedelerle konuşacağız. Kahramanmaraş'ta ne sorduysak aynılarını soracağız. Bakalım buradakiler ne düşünüyor? Çarşıya doğru devam ediyoruz. Teşekkürler abi. Gazeteciyiz abi. Biz GZT'den geliyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun abi, sizi sormalı. Çok şükür abi, biz de iyiyiz. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür abi, çalışıyoruz valla. İş güç. Dükkanı mı bulamadınız yoksa? Abi hem güven olmuyor dükkanlara. Ha. Şimdi otomatik olarak her yer deprem gördü, hasar gördüğü için yani şey yapamıyoruz. Yani gittin diyelim, tekrardan deprem oldu korkusu. Ha. Yaptığın masraf hem cabası hem kimsenin canını tehlikeye atmanın anlamı yok. Evet. Bu şekilde daha rahat ve insan kendini daha güvende hissediyor. Güvende hissediyor değil mi? Aynen. Hala burada öyle bir çekingenlik var o zaman yani evlere Kesinlikle. girme olsun. Abi 30 bine yakın artçı deprem olmuş. Yani güven olmuyor yani. Korkuyor Kim insan ne derse. haliyle. Aynen öyle. Evet. Çok Korktuğumuz geçmiş olsun için ya. Kayıp Allah var razı mıydı sizde? Yok abi çok şükür kimsede hani bir şey yok. İşte bir dükkan, ev onlar hasarlı. O da konteynerde kalıyor zaten Erman Ocak Fen Lisesi'nde. Bir de çadır, dükkan. Böyle. Efendim depremzelere oy vermiş diye tepki gösteriyorlar. Dışlıyorlar, yerlerinden çıkartıyorlar. Yardımları geri alıyorlar. Kardeşim gelsin biz Malatya olarak onların yardımlarını geri verebiliriz yani. Hazırız gerçekten. Halk olarak da hazır yani. Verebiliriz yani. O diyen kişiler var ya, yardımları verdik, bilmem ne verdik diyor.
Gelsin biz verelim abi yardımlarını ne vermişler. Kaç kilo çay vermiş, kaç kilo şeker vermişse biz onları öderiz halk olarak yani. Ama biz şimdi Malatya'yı esnaf olarak ayakta tutmanın peşindeyiz. Evet. Ekmeğimizin peşindeyiz. Bizim yerimiz yıkıldı. Fuzuli Caddesi'nin girişindeydi. Hizmetimize devam etmek için burada bu şekil hizmet ediyoruz. Burası bir park. Bura bir park. Bize şu an diyorlar ki çevre kirliliğinden dolayı kaldırmak talebinde bulundular ayın birinde. Ayın birinden sonra biz ne yapacağız? Onu düşünüyoruz. Yer gösterilmedi mi? Yeri gösterilmedi. Yer gösterilmeden kaldırmayı düşünüyorlar. Yani biz esnafız, vergiye tabiiz, çalışma ruhsatımız, her şeyimiz var ama yıkıldı yerimiz. Ekmeğimiz için, Malatya'yı ayakta tutmamız için çaba gösteriyoruz, yani başka bir şey yapmıyoruz. Yeni Cami'ye giden bir sokak burası. Depremin 45. günü de biz buradaydık. O zaman bu polis bariyerleri vardı arka tarafta ve buraya geçilmesine müsaade edilmiyordu. Çünkü ağır hasarlı binalar vardı. Burası da o ağır hasarlı binaların olduğu yerlerden bir bölge. Buradaki ağır hasarlı binalar tamamen indirilmiş ve enkazların kaldırıldığını görüyoruz. Gazeteciyiz abi. Birkaç soru sorabilir miyiz sana? Sorma hadi. Genelde hiç sevmediğim şey de hadi sor. Depremzedelerle ilgili burada Cumhur İttifakı önde kapattı. Bununla ilgili buraya yardım yaptıklarını iddia eden kişiler hakaret ediyorlar. Doğru. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani ne göndermişler söylesinler ama parasını gönderek. Ne göndermişlerse söylesinler paralarını gönderelim. Yani mantıklı olan da bu değil mi? Madem o iyilikle başa kalkıyorlarsa ne kadar malzeme göndermişse söylesinler bir bedelini ödeyelim yani fazlasıyla da öderiz yani. Depremize de olduğumuza bakmasınlar. Biz böyle milletiz. Fazlasıyla da öderiz. Gelsin nasıl? Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Ne yapıyorsunuz abi? Buraya TOKİ sistemi deprem evleri yapıyoruz işte. Köy evi. Köy evleri. İlk etapta burada 53 tane evimiz var. Evet. Toplam bu Akçadağ ilçesinde 500 tane yapılacak. Evet. Şu an ilk etapta 50 tane de 53 tane 138 tane bu Aydınlar Mahallesi'nce. 138 Evet. toplam. Aydınlar Mahallesi. köyünde 138 tane. 138 Evet. tane. Bunların sahipleri belli mi yoksa? Sahipleri değil. Bunlar kurayla çekilecek. Evet. Kura artık kime düşerse Eyvallah. ilk şanslı olan alacak zaten. Eyvallah. Şu bir gerçek. Köyümüzün %98'i ağır hasarlı. Öyle mi? Evet. Köyümüzün %98'i ağır hasarlı. Herkes Kaç konut vardı burada köyde mesela? Köyde de konut sayısı 138. Tamamını Şu an yapacaklar yani. Tamamını yapacaklar. %98 diyorum işte tamamı. Kaç metre olacak bu daireler? Vallahi 120 metrekare oturumu var. 110 metrekare oturumu var. 600 metrekare de arsası. Bahçede olacak Bahçe içinde. olarak, evet, Ahır evet. oluyor mu? Yok ahır olmuyor. Ahır olmuyor. 600 metrekare bahçeli Metrekare köy evi köy yapılıyor. evi yapıyoruz. Eyvallah. İstanbul'daki ofisimizden çıkarken aklımızda tek bir sorunun cevabını aramak vardı. Depremzedeler üstünde o sosyal medya paylaşımlarının etkilerini inceledik. Depremzedelerle konuştuk. İlk gün Kahramanmaraş, ikinci günse Malatya'daydık. Çok kırıldıklarını ve üzüldüklerini rahat bir şekilde söyleyebilirim. Umarım ki acılar üzerinden siyasi söylemlere bir son verilir. Bizi takip etmeye devam edin.